Kaliningrad'ı anlamak için önce bulunduğu yere bakmak gerekir. Bu fark yalnızca tarihle değil, coğrafyayla da başlıyor. Haritaya yakından bakıldığında Kaliningrad'ın neden bu kadar sıra dışı olduğu hemen fark edilir. Rusya anakarasından tamamen kopuk olan bu bölge, Polonya ve Litvanya arasında sıkışmış durumda. Karadan Rusya'ya ulaşmak için en az iki farklı ülkenin sınırından geçmek gerekir. Bu coğrafi kopukluk, Kaliningrad'ı yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda stratejik bir noktaya dönüştürüyor. Ancak Kaliningrad'ı farklı kılan yalnızca bu kopukluk değil. Bu yer, yüzyıllar boyunca aynı noktada kaldı ama etrafındaki sınırlar, isimler ve güçler sürekli değişti. Bugün Kaliningrad olarak bildiğimiz bu şehir, tarih boyunca farklı adlarla, farklı kimliklerle var oldu. Ve bu hikaye, Kaliningrad adıyla başlamadı. Burası, bir zamanlar Königsberg olarak bilinen bir şehirdi. Königsberg, yüzyıllar boyunca Baltık kıyısında yer alan bir Avrupa şehriydi. Ticaret yollarının kesiştiği, limanlarıyla bölgeye açılan bir merkez. Bu konum, şehri yalnızca bir yerleşim alanı değil, aynı zamanda hareketin ve geçişin parçası haline getirdi. Nehirler, köprüler ve deniz, Königsberg'in günlük hayatını şekillendirdi. Uzun süre boyunca bu şehir, Doğu Prusya'nın önemli merkezlerinden biri olarak varlığını sürdürdü. Mimari, sokaklar ve kamusal alanlar bir Avrupa kentinin izlerini taşıyordu. Bugün, Kaliningrad'da görülen bazı yapılar, bu geçmişten geriye kalan nadir izler arasında. Bunların en belirgin olanı Königsberg Katedrali. Königsberg'in hikayesi, İkinci Dünya Savaşı'nın son safhasında sona erdi. Doğu Prusya cephesi, Nazi Almanyası ile Sovyetler Birliği arasındaki en ağır çatışma alanlarından biri haline geldi. 1944 ve 1945 yıllarında Sovyet ordusu Doğu Prusya'ya doğru ilerledi. Aylar süren bombardımanlar ve kara çatışmaları Königsberg'i neredeyse tamamen harabeye çevirdi. 1945 yılında şehir Sovyet ordusunun kontrolüne geçti. Savaşın ardından Alman sivil nüfusun büyük bölümü bölgeden çıkarıldı ya da batıya doğru göç etmek zorunda kaldı. Böylece Königsberg yalnızca askeri olarak değil, demografik olarak da sona ermiş bir şehir haline geldi. Savaş sonrası yapılan düzenlemelerle bu topraklar Sovyetler Birliği'ne bağlandı. Şehir, 1946 yılında Sovyet liderlerinden Mihail Kalinin adını alarak Kaliningrad olarak yeniden adlandırıldı. Aynı coğrafyada, geçmişi büyük ölçüde silinmiş yeni bir şehir ortaya çıktı. Kaliningrad. Dışarıdan bakıldığında sıra dışı bir konuma sahip olabilir. Ancak şehirde yaşam, büyük ölçüde sıradan bir ritimle akıyor. Sabah saatlerinde sokaklar doluyor, toplu taşıma çalışıyor, insanlar günlük işlerine gidiyor. Şehrin merkezinde, geçmişten bugüne kalan izler hala görülebiliyor. Bunların en belirginlerinden biri, Kant Adası'nda yer alan Königsberg Katedrali. Bugün bu yapı, şehrin Alman döneminden kalan en güçlü simgelerinden biri olarak ayakta duruyor. Kaliningrad'ın kimliğini şekillendiren unsurlardan biri de kehribar. Baltık Denizi kıyıları, dünyanın en büyük kehribar rezervlerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor. Şehirdeki Kaliningrad Amber Museum, bu doğal kaynağın tarih boyunca nasıl kullanıldığını gösteriyor. Liman bölgesi ve çevresi, Kaliningrad'ın bugün hala aktif bir şehir olduğunu hatırlatıyor. Vinçler, gemiler ve endüstriyel alanlar, şehrin Baltık Denizi ile kurduğu bağı canlı tutuyor. Şehirden biraz uzaklaşıldığında ise, Kaliningrad bölgesinin daha sakin yüzü ortaya çıkıyor. Kıyı kasabaları, sahil yolları ve açık alanlar, buranın yalnızca stratejik bir nokta değil, aynı zamanda yaşanılan bir coğrafya olduğunu gösteriyor. Bu belgeselde, Kaliningrad'ı tarihinden başlayarak, bulunduğu coğrafya ve bugünkü gündelik yaşamıyla kısaca ele almak istedik. Yararlanılan kaynaklara açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz. Çalışmayı desteklemek için videoyu beğenebilir, görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilir ve kanala abone olabilirsiniz.